Atölye Masal'dan sevgiler. Ben Gülay Işıklıoğlu. Bugün sizinle bu sevimli çıt çıtlı pandayı çalışacağız. Yeni başlayanların dahi şekillendirebileceği kolay tekniklerle hızlıca örebileceğimiz bir ürün. Kafa, gövde, bacaklar ayrı ayrı olarak öreceğiz. Gözleri yapıştırma uygulayacağız. Tekstil yapıştırıcısı kullanabilirsiniz. Sıcak silikon kullanabilirsiniz. İsterseniz dik edebilirsiniz. Kulakları kafa üzerinde öreceğiz. Gövde ile kafayı da dikişle birleştireceğiz. Gizli dikiş tekniğini gösteriyor olacağım. Örerken nerelerde arttırma yapacağımız, eksiltmeyi ne zaman geçip doldurmayı ne zaman sağlayacağımız, yapıştırmada dikkat etmemiz gereken hususlar, çıt çıt seçimindeki dikkat etmemiz gereken hususlar, istenen sonucu elde etmek için neler yapmamız gerekiyor, hepsini ilerleyen dakikalarda anlatıyor olacağım. Malzemelerimizi de görelim. Orta kalınlıkta amigurumiye uygun ip tercih edeceğim. Siyah ve beyaz renklerde ipler kullanacağız. Yeşil minik bir detay eklemek için az miktarda gerekli. Aynı zamanda bambu çubuğunu temsil eden bir minik detay. Bunun içinde pandaya yerleştireceğimiz mıknatısın çekmesini sağlayacak bir metal parça gerekli olacak. Videoda bu parçayı çalışmayacağız. Burada kısaca değinmiş olalım. Bulacağınız metal parçanın üzerine ip sararak elde edebilirsiniz. Çıt çıt olarak 5 santim ya da 6 santimlik çıt çıtlar tercih edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken püf noktaları da söylüyor olacağım. Tığ olarak da 2,5 milimlik bir tığ kullanacağım. El ayarınıza göre 2 milim, 2,20 de tercih edebilirsiniz. Bonus sahneyi de sona sakladım, görmelisiniz. Malzemeler hazırsa hadi gelin başlayalım. Kafa yapımına sihirli halkayla başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğne yapıyoruz. Bir üst sırada her bir ilmeğe çift sık iğne yaparak sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. Bir üst sırada 1 örüyoruz. Yanındaki ilmekte 2 tane örerek arttırma yapıyoruz. Bu işlemi 6 kez tekrar edip sayımızı 18'e çıkarıyoruz. Bir üst sırada 2 sık iğne örüp bir arttırma yapıyoruz. Sayımızı 6 kez tekrar ettikten sonra 24'e çıkarıyoruz. 24 sık iğneye ulaştıktan sonra 4 sıra sayımızı değiştirmeden örüyoruz. Şimdi bu sırada sayılara dikkat. Sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3 sık iğne örüyorum. Şimdi 6 defa arka arkaya arttırıyorum. 6 tane sık iğne örüyorum. Tekrar 6 defa arka arkaya arttırıyorum. Ve 3 tane sık iğne örüyorum. Bakın yapmış olduğumuz işlem kafada yanak çıkıntılarını vermek. Toplam 6 sık iğne arkada, 6 sık iğne önde oldu. Yanakları içinde 6'şar tane arttırma yaptık. Elimizde toplamda 36 tane sık iğnemiz var. 3 sıra boyunca sık iğne sayımızı değiştirmeden örüyoruz. Şimdi azaltmalarla devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bu işlemi 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sayımızı 30'a düşürüyoruz. Bir üst sırada 1, 2, 3 örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. 6 kez tekrar edip sıra sayımızı 24'e düşürüyoruz. Şimdi bu sıra sonrasında elyaf dolumuna başlayabilirsiniz. Elyaf doldururken sıkı dolum yapabilirsiniz. İlmek aralarınızın açılmamasına dikkat edin. Yanak kısımlarındaki doldurma işleminde de yanak çıkıntısı dolumlarında daha özenli olmanızı öneriyorum. Ve daha sonra azaltmaya devam edeceğiz. Tekrar eden işlemleri olduğu için bahsederek geçiyor olacağım. 2 örüp bir azaltın, 1 örüp bir azaltın. 6 defa ard arda azaltıp toparlayın. Gerek duyarsanız kapatmadan önce de elyafınızı doldurmaya devam edin. Ama dikkat! Kapatmadan önce mıknatıs kullanacaksanız yerleştirmeyi unutmayın. Mıknatısı kullanırken de örgü ve mıknatıs arasında elyaf olmayacak. O kısmı da videoya ekliyor olacağım. Şimdi tamamlayalım ve devam edelim. Şimdi gözleri nasıl yapıyoruz, nelere dikkat etmeliyiz görelim. Siyah renkli ipimle zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri dönüyorum 1, 2, 3.'ye. Tığımın başına alıp bir tane ikili trabzan çalışıyorum. Aynı yere bir ikili trabzan daha çalışıyorum. Bir sonrakine bir tane sık iğne yapıyoruz. Buradaki bir tane zincir kalacak. Kısa kesiyorum. Ve bu kestiğim ucu bakın direkt ilmekten çektim. Zincirime arkadan geliyorum ve bu ipi arkaya alıyorum. Bu şekilde bir sur damlası edasında olmuş oldu. Bu iplerimi de arkaya doğru alıyorum ve şeklini böyle vereceğiz. Öncelikle gözü takalım, işlemesini yapalım. Sonra yapıştırma detaylarını anlatacağım. Şimdi 5 milim gözü geniş uca ikili trabzan yaptığımız uca takıyorum ve mühürleme tekniğiyle sabitliyorum.
Şimdi beyaz renkli ipimizle ışıltı yapalım. Gözün tam altından iğne ile geliyorum ve tam üstünden karşılığından arkaya geçiyorum. Şeklini verdiğinizden emin olduktan sonra yapıştırın. Şimdi sol gözünü yaptık. Sağ gözü yaparken de örgünün tersini kullanacağız. Hemen örüp onu da nasıl taktığımızı göstereceğim. Sağ gözü de yaptım. Bakın bitirdikten sonra ikisi de aynı taraf. Örgümü çeviriyorum ve gözü bu taraftan takıyorum. İpleri buradan arkaya doğru alacağım, yapıştıracağım. Ve aynı formu vermiş olacağız. Aşağıya doğru bir kavis olacak. Şimdi ağız burun yapımıyla devam edelim. Zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Geriye dönüyorum. Zincirimi hafif çeviriyorum. İlk ilmeğimin içerisinden 1, 2, 3 sık iğne örüyorum. Bir sonraki zincire bir sık iğne. Son zincire de 1, 2, 3 sık iğne. Zincirin diğer tarafına geçiyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi ilk sık iğnenin içerisinden 2 tane sık iğne örerek başlıyorum. Bir arttırma yaptım. İkinci arttırma yapıyorum. Bir sonraki ilmekte ve üçüncü arttırma yapıyorum. 3 tane arttırma yaptım. Bir tane sık iğne ve 3 tane arttırma ard arda yapıyoruz tekrar. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane sık iğnemiz var. Şimdi bir sırada sayımızı değiştirmeden örüyoruz. Bir ilmek atlıyorum bir sonraki ilmekten önden arkaya doğru. Geldiğim ilmekten tekrar içinden arkaya doğru çekiyorum. Ve bakın pürüzsüz bir kapama yapmış olduk. Şimdi dikişini yapalım. Dikişi hangi sıralar arasına yapacağız? Başlangıç noktasını arkada bırakıyorum. 2, 4, 6, 7. Arttırma yaptığımız sırası burası. Bir üstünden yan değil dik olarak koyuyorum ve iğneliyorum. Şöyle hafif toparlayalım. İçerisine hafif bir elyaf dolumu yapacağız. Bir kafadan bir parçadan alarak dikmeye başlıyorum. Şimdi bakın yarısını diktim. Az miktarda elyaf koyuyorum ve çevresini dikmeye devam ediyorum. Şimdi dikiş tamamlamış olduk. Şöyle bir şekillendirelim. Gözleri nereye yerleştireceğimize bakalım. Şimdi iki göz arasında 3 sık iğne kadar boşluk bırakalım. Arttırma yaptığımız sıranın bir sıra altında bu gözün kuyruk kısmına koyacağız. Bu şekilde elimizle form vererek yapıştıracağız. Şimdi burnuna minik bir dokunuş ekleyelim. Bir sık iğne üst sıradan sağdan sola doğru geçiriyorum. İpimi de buradan geçiriyorum yalnız. Ve aynı geldiğim noktaya geçiyorum. Başlangıç noktasına geliyorum ve aşağıdan çıkartıyorum. Tekrar yukarıya geleceğiz. Ve ipimi sabitliyorum. Kulaklarla devam edelim. Kulakları kafanın üzerinden öreceğiz. Pratik yöntemle çok güzel bir dokunuş elde etmiş olacağız. Şimdi kulakları yapalım. Kulakta kullanacağımız tekniği daha önce kapibaranın kulaklarında, çıt çıtlı köpekte, bacaklarda kullandık. Şimdi pandada da kulak olarak kullanacağım. Tığımla bakın 2 sıra sayıyorum. 1, 2, 3 aşağı iniyorum. Göze 2 sık iğne boşluk bırakıyorum ve tığımın kancasıyla 3 sıra boyunca geçip bir ilmek alıyorum. Kilitliyorum. Şimdi buradan örmeye başlayacağız. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın başına alıyorum. İkili trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane sık iğne yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Aynı ölçülerle ölçerek bu kez yukarıdan aşağı doğru diğer tarafı da yapıyorum. Sonrasında kafa ve gövdenin nasıl birleştirildiğini göstereceğim. Şimdi gövde yapımıyla başlayacağız. 6 sık iğne ile kurduğumuz sihirli halkaya her birine çift sık iğne, 1 ör 1 arttır, 2 ör 1 arttır, 3 ör 1 arttır, 4 ör 1 arttır yapıyoruz. 36 sık iğneye ulaştıktan sonra 4 sıra boyunca düz öreceğiz. 4 ör 1 azalt, 3 ör 1 azalt ve 2 sıra boyunca 24 sık iğneyi öreceğiz.
Sonra önemli olan püf nokta. Siyahla beyaz geçişi nasıl yapacağız? Burada çok güzel bir teknik kullanacağım. Şimdi söylediklerimi örelim. Ardından geçişi nasıl yapıyorum beraber görelim. Şimdi son ördüğüm sık iğneyi şöyle geri alıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Siyah ipime geçeceğim. Alıyorum, 2 ilmeğin içinden geçiriyorum. Şöyle ipleri sıkıştırıyorum. Siyah ipimin ucunu tutuyorum. Diğer sık iğnemi yapacağım. Beyaz ipimi alıyorum. Siyah ipimle örüyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Siyah ipimle örüyorum. Bu şekilde bakın ilerliyoruz. Alttan beyaz, üstten siyah gidiyoruz. Siyah ipinizi çekim sıklığına dikkat edin. Çok dar olmasın ilmeklerin arası. Beyaz da çok geniş almayın. Eşit örmeye çalışın. İlk kez yapıyorsanız yaptıkça eliniz alışacak, merak etmeyin. Ve sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar edelim. Sonuncuyu da çalıştım. Şimdi bir üst sırada ne yapacağız? Bakın siyah ipin dibinden siyah ipimle alıyorum ve örüyorum. İlmeğimi alıyorum ve örüyorum. Şimdi bu sıra boyunca da siyah iple ördüğümüz dibe batarak sık iğnelerimizi çalışacağız. Ve 24 sık iğneli bir sıra tamamlamış olacağız. Bir sıra daha örüp nasıl dolgu yapıyoruz, çıt çıtı nasıl yerleştiriyoruz görüyor olacağız. İplerin uçlarını düğümledim ve içeride sabitledim. Çok güzel bir geçiş elde etmiş olduk. Birçok ürün renk geçişinde bu tekniği kullanabilirsiniz. Şimdi çıt çıtı nasıl ölçeceğiz? Çıt çıtımı bakın tam oyuncak bedenine uygun olacak şekilde seçiyorum içeride kaymaması için. Peki nasıl yerleştiriyorum? Az miktarda el yapımı öncelikle dibine yerleştiriyorum. Ardından çıt çıtımı koyuyorum. Ve sağını solunu etrafını dolduruyorum. Ardından kafaya dikişini yapacağız. Bu örgüyü kapatmayacağız. Bu şekilde dikeceğiz. Onunla ilgili de nasıl ölçü almanızı gerektiğini söyleyeceğim. Bakın hafif yassı bir dolum yaptık. Bu kadarı yeterli. Şimdi dikişi nasıl yapıyoruz görelim. Öncelikle ölçümüzü alalım. Burada yapmış olduğumuz arttırma sıramız var. Bir üzerinden işaretliyorum ve 2 4 sıra boyunca 4 sıra genişliğinde dikiş yapacağız. Birleşim yerini alta getiriyorum. Tam ortadan ağız burun kulak hizalı bakabiliriz. Böyle iğnemle işaretliyorum. Etrafını komple iğneleyebilirsiniz daha kolay dikiş yapabiliyorsanız. Şimdi etrafından bu şekilde iğneledim ve dikiş yapmaya başlıyoruz. Bir kafadan, bir gövdeden, bir kafadan, gövdeden alarak tüm etrafını dönüyorum. Dikişimizi tüm etraf boyunca tamamlamış olduk. Şimdi bacak yapımını görelim. Öncelikle ön bacak çalışacağız. Sihirli halka yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir örüyorum. Bir sonrakinde bir tane arttırıyorum. 3 defa tekrar ediyorum. Sayımız 9 olacak. Ve 2 sıra boyunca da 9 sık iğneyi değiştirmeden öreceğiz. Çok az bir dolum yapıyorum içine. Şimdi katlıyorum. İlmekleri karşılıklı olarak birleştiriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum. Dikiş için kesiyorum. Aynısından bir tane daha çalışacağız. Arka bacaklar için ise 6 sık iğne ile başlayacağız. Her birine 2 tane arttırma 12 olacak. 2 sıra 12 sık iğneyi öreceğiz ve yine karşılıklı olarak birleştireceğiz. Bu kez 5 sık iğne kullanarak birleştireceğiz. Parçaları tamamlayalım ve nerelere dikiş yapacağımızı görelim. Ön bacakları bakın arttırmaya denk geldi. Şöyle baktığımda arttırmaları yaptığımız sıranın alt kısmı. Oradan gövdeye doğru konumlandırıyorum. Tam karşılığını da aynı şekilde bacaklar aşağıya doğru eğim verecek şekilde yapıyorum. Örgümün yüzünü kullanıyorum. Şimdi arka bacaklar için ise beyaz kısımdan sayıyorum. 2, 4, 6. Şöyle hemen yan tarafına
denk gelecek şekilde konumlandırıyorum. Bir tane daha indirebiliriz. Örgünüze göre ayarlayabilirsiniz ölçülerini. Ama simetrik olsun. Tam karşılığından geliyorum. Ve bu şekilde dikiş yapacağız. Bir gövdeden bir bacaktan alarak dikebiliriz. Hemen dikişini yapalım. Şimdi dikişleri tamamladık. Bu minik aksesuar için ben 85 tane zincir çektim. Üzerine de geriye dönerek ilmek kaydırmalar yaptım. İstediğiniz teknikte, istediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Şöyle ya da daha küçük. Bu şekilde buradan dikiş yapıp pandamıza dikiyorum. Şimdi buradaki görüntüyü vermek için nasıl bir işlem yaptım onu göstereceğim. Bir miktar beyaz ipim var. Hemen şöyle alt kısımdan geliyorum. Bir sık iğne boyunca yukarıya çıkıyorum. Çıt çıtlı aksesuarlar serisine ulaşmak için de size liste linki ekleyeceğim açıklamalardan. Diğer ürünleri de görebilirsiniz. Eğer görmediyseniz aksesuarlar, anahtarlıklar çalışıyoruz. Şimdi bir yandakinden şöyle geldiğim yerden çıkacağım. Bu şekildeki içeriklerime de ulaşmak için henüz abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Katıl üyesi olarak da ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Bakın böyle çekiştirerek yüz ifadesini değiştirebiliyoruz. Tümlüyorum, saklıyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, fikirlerinizi de yorumlarda yazmayı unutmayın. Keyifle okuyorum. Sorularınız varsa da memnuniyetle yanıtlarım. Ve bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.